Herkese günaydın. Bugün okulumun ilk günü. Birazdan dersim başlayacak. Hala başlamamış. Kendime güzel bir kahvaltı hazırladım ki döneme daha güzel bir şekilde başlayayım diye. Üstümü de giyindim. Hatta normalde giyinmiyorum. Pantolon ve kazak giydim yani. Normalde pijamayla dinliyorum dersleri ama bu hafta değişiklik olsun istedim. Hem nasıl ders çalışıyorum, ders düzenimi nasıl oturtuyorum hem de online eğitim benim için nasıl ilerliyor bunu görmeniz için videoya kaydetmeyi düşündüm. Ah, dersim başladı. Kahvaltımı da yaparım kenardan. Never roll back, I won't go back. Don't wanna waste time with you. Wanted you so bad, didn't hold back. And now I can't. İki ders arasında 50 dakikalık boşluk vardı. O boşlukta annemle babama yardım ettim. Evi temizliyorlardı. Toz aldım. Kekik çayı hazırladım. Şimdi en sevdiğim ders olan çevre kimyası 2 dersine başlayacağız. Heyecanla bekliyorum. We are going to start with precipitation and the solutions we use in drinking water treatment, how we analyze the chemistry of. Evet, ilk 2 dersim bitti. İlk günden bu kadar işlenir mi? Mühendislik zor mühendislik. Evet, bu benim atıştırmalığım. 굉장히 궁금합니다. 궁금하네요. 나중에 알게 될 거예요. 최근에 이거 야 남자 너 어떻게 하면 그걸 떨어뜨릴 거 아니야? Biraz önce derslerim bitti. Babamla birlikte yürüyüşe çıktık. Günaydın. Dün dedim ya süsleneceğim falan. Bir gün sürdü arkadaşlar. Altımda eşofman var. Üstüme bir tek kazak geçirdim. Bu arada dersim başladı şu an. Katılalım. Kahvaltımı hazırladım. Kahvaltımı yerken dersi dinleyeceğim. Benim bu hafta Erasmus sınavım var. Ondan bahsetmedim. Erasmus sınavına gireceğim. Ona biraz göz atarım. Konulara çalışırım. Gerçi çalışacak çok bir şey yok. Bilgi birikimiyle olacağını düşünüyorum. Ama yine de gramer tekrarı yaparım. Onları kaydederim ve size gösteririm. You fell into me and I didn't know what to do. 'Cause you fell into me and I fell backwards too. But now Gayet Kanka, kurgu video güzel, çok akışı güzel. güzel, samimi. K-pop hakkında konuşuyorsun. Evet. Bu konuda biraz üzüldüm. Bu konuda bilgili bir insanımdır. Benimle de İster konuşabilir. misin? Ben mahsini bilirim canım yani. K-pop'u ciddi manada değiştiren, algısını dahi değiştiren BTS mesela. Evet. Erasmus sınavına giriyorum. Yarın. Erasmus sınav anımı eğer çekebilirsem o gerilimde konuşmaya ilerlersem hani speaking kısmına geçebilirsem orayı gösteririm diye düşündüm. İnşallah geçerim. Bugün Erasmus sınavım var. Aşırı heyecanlıyım. Sabah yogamı yaptım, meditasyonumu yaptım, güzel bir kahvaltı yaptım. Şimdi sevdiğim şarkıları dinliyorum ki biraz böyle heyecanım geçsin diye. Şaka gibi. Cevaplarımı kontrol edemeden yanlışlıkla gönderdim. Elim çarptı. Ya of. Neyse yani teşekkür ederim. Güzel bir sınavdı. Evet. Sınav günün üzerinden birkaç gün geçti ve şimdi size Erasmus sınav sürecimin nasıl ilerlediğini anlatmak istiyorum. Öncelikle bu bizim okulun yaptığı bir sınav. Burada anlatacaklarım sizin gireceğiniz sınavla aynı olmayabilir ama benim sınavım nasıl geçti, neler sordular bunları söylemek istiyorum.
Ve 50 soruluk bir sınava tabi tutulduk. Bu sınavın ilk 20 sorusu paragrafı okuma ve anlamaya yönelikti. 5 tane paragraf vermişlerdi ve onunla alakalı 4'er soru vardı. Paragraflar üst düzeydi. Yani B1'den daha fazla olduğuna eminim. Paragrafla alakalı o 4 sorularda ise paragrafın içinden direkt bulamayacağınız ama düşünerek bulabileceğiniz sorular sorulmuştu. En çok paragraflarda zorlandım diyebilirim. Çok fazla vaktimi aldı. 50 soru için bize 80 dakika vermişlerdi ama benim 1 saatten fazla sürem sadece paragrafı anlamakla, paragraf sorularıyla geçti yani. Sonraki 30 soru ise daha basitti benim için. O 30 soruda ise cümlede yanlış verilen kelimeyi düzeltmenizi istiyorlardı. Noktalama işareti bulma soruları vardı. Cümle kurma soruları vardı. Böyle kelimelere farklı farklı vermişler. Sizden mantıklı bir cümle yazmanızı istiyorlar. Paragraf vermişlerdi ve paragrafı hangi cümleyle devam ettirirsek daha mantıklı olur gibi sorular vardı. Yani bildiğimiz Türkçe paragraf sorularının, dil bilgisi sorularının İngilizce versiyonunu düşünün. Öyle bir sınavdı. Sınavdan çıktıktan sonra paragraflarda çok zorlandığım için geçip geçemeyeceğimden emin olamadım. Ama neyse ki ertesi gün sonuçlar açıklandı ve ikinci aşamaya geçmeye hak kazanmıştım. İkinci aşama ise speaking, yani konuşma becerilerimizi ölçen bir sınav olacaktı. Sabah erkenden sisteme girdik ve sıramızın gelmesini bekledik. Herkese farklı sorular sormuşlar. Bana gelenleri anlatacağım şimdi size. Aslında speaking sınavında ilk olduğumuz sınavdan daha az heyecanlıydım. Çünkü konuşma becerilerime daha çok güveniyordum. Ve öyle de oldu aslında. Beklediğim gibiydi. Konuşma esnasında benim haricimde 2 kişi vardı. Bir tanesi benimle konuşan, diğeri ise doğrularımı yanlışlarımı not eden kişiydi aslında. Konuştuğum kişi bana ilk olarak bugünlerde neler yaptığımı, nelerle ilgilendiğimi, hobilerimin neler olduğunu sordu. Ben de orada konuyu kendime daha çok çekmek için ve daha rahat konuşmak için sevdiğim şeyleri söyledim ki konu oradan yürüsün diye. İşte Kore dizilerini ve Kore müziklerini çok sevdiğimi söyledim. Daha sonra benim Korelileri neden sevdiğimi sordu. Ben de onu açıkladım. Ondan sonra ise başka hobilerimin neler olduğunu sordu ve orada spor yapmaktan hoşlandığımı, eskiden atlet olduğumu falan söyledim. Eskiden atlet olduğumu söyledikten sonra da onun üzerine sorular sormaya başladı. İşte sporu neden seviyorsun, yaşlılar ve gençler neden spor yapmalı sence gibi sorular sordu. Bölümümle alakalı sorular sormaya başladı. Bölümle alakalı sorulara geldiğimizde ise bildiğim her şeyi resmen unuttum. O heyecanla tabii ki de yani çevre mühendisliğinin ne yaptığını unuttum resmen. Ama elimden geldiğince mantıklı şeyler söylemeye çalıştım. Umarım yapabilmişimdir. Gerçekten son soruda çok heyecanlandım ve dediğim gibi bildiğim şeyler yok oldu birden. Ona rağmen ben çok keyif aldım bu sınav sürecinden. Umarım başarılı bir şekilde geçerim ve seneye belki bugünlerde başka bir ülkede olmuş olurum. Bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Sınava girecekler için tavsiyem ise bence gramer çalışmak yerine daha çok okuduğunu anlamaya yönelik sorulara çalışın. Çünkü gramer sorusu hiç yoktu. Umarım Erasmus sınavına giren herkes bunu başarıyla atlatır ve istedikleri ülkeye gitmeye hak kazanırlar. Çünkü gerçekten bizim için çok güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Umarım isteyen herkes Erasmus yapabilir. Benim başımdan geçenler bu kadardı. Bu video umarım sizin için biraz bilgi verici ve yararlı olmuştur. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve belki yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.